Tarihin derinliklerinden fısıldayan kadim Sümer tabletleri, üzerlerinde insanlığın kökenine dair bildiğimiz her şeyi sarsabilecek iddialar var. Anunnakiler, göklerden gelen kudretli varlıklar. Sadece mitolojik figürler miydi onlar? Yoksa Zecharia Sitchin gibi araştırmacıların iddia ettiği gibi başka bir gezegenden gelip kaderimizi şekillendiren, hatta bizi tasarlayan yıldız tanrıları mı? İnsanlık kozmik bir deneyin ürünü olabilir mi? Çağların perde arkasına hoş geldiniz. Sitchin'e göre Anunnakiler, Güneş sistemimizde var olduğu iddia edilen uzun yörüngeli Nibiru adlı bir gezegenden geldiler. Gezegenleri büyük bir atmosferik krizle yüz yüzeydi ve hayatta kalmaları için tek bir çözüm vardı: altın. Altının ince parçacıklarının atmosferi onarabileceğini keşfettiklerinde bu değerli metali bulmak için uzayın derinliklerine, yani dünyamıza doğru yola çıktılar. Yaklaşık 450 bin yıl önce Mezopotamya topraklarına indiler ve insanlığın kaderini değiştirecek görevlerine başladılar. İlk başlarda altın çıkarma görevini kendilerinden daha alt seviyedeki tanrılar olan İgigiler üstlenmişti. Ancak Atrahasis destanının da dediği gibi tanrıların yükü çok ağırdı, emek dayanılmaz derecede zordu. İgigiler isyan etti. Anunnakiler yeni bir çözüme yöneldi. Kendilerine hizmet edecek bir işçi türü yaratmak. Sitchin'in en çarpıcı iddiası da burada başlıyor. Anunnakiler insanı kilden değil, genetik mühendislikle yarattı. O dönemde dünyada yaşayan Homo erectus gibi ilkel bir insansı türün DNA'sını kendi DNA'larıyla birleştirerek Homo sapiens'i, yani modern insanı tasarladılar. Bu ilk insana Adamu adını verdiler. İncil'deki Adem ile olan isim ve topraktan yaratılma mitindeki benzerlikler düşündürücü değil mi? Ancak Anunnakiler arasında da bir anlaşmazlık vardı. Bilgelik tanrısı Enki, insanlığa daha fazla bilgi ve özgürlük verilmesinden yanayken, kardeşi Enlil, insanların fazla güçlenmesinden ve kontrolden çıkmasından endişe ediyordu. İnsanlık çoğaldıkça ve belki de Anunnakilerin beklediğinden daha hızlı geliştikçe özellikle Enlil bu durumdan rahatsız oldu. Çözüm olarak insanlığı büyük bir tufanla yok etmeye karar verdiler. Ancak yine Enki devreye girdi ve Sümer metinlerinde Ziusudra veya Utnapishtim, İncil'de ise Nuh olarak bildiğimiz bir insanı uyararak bir gemi yapmasını ve seçilmiş canlıları kurtarmasını sağladı. Sitchin'e göre tufandan sonra Anunnakiler insanlığın kontrolünü daha da sıkılaştırmak için bir adım daha attılar. İnsan DNA'sını bir kez daha değiştirerek ömürlerini kısalttılar ve bazı üstün yeteneklerini azalttılar. Böylece kendilerine meydan okuma olasılıkları daha düşük, daha kolay yönetilebilir bir tür ortaya çıkacaktı. Sümer kral listesine baktığımızda tufan öncesi kralların binlerce yıl hüküm sürdüğünü görürüz. Bunlar Anunnakiler miydi, yoksa insan Anunnaki melezleri mi? Tufandan sonra ise hükümdarlık süreleri dramatik bir şekilde kısalır. Anunnakiler insanlığa astronomi, matematik, mimari gibi medeniyetin temellerini öğretmiş, Mısır piramitleri, Sümer zigguratları gibi devasa yapıların inşasına öncülük etmiş veya teknolojilerini sunmuş olabilirler mi? Bu yapılar sadece tapınak veya mezar mıydı, yoksa Sitchin'in iddia ettiği gibi navigasyon işaretleri, enerji merkezleri miydi? Binlerce yıl süren dünya misyonlarının ardından belki de Nibiru'daki durumun düzelmesiyle veya kendi iç çekişmeleri sonucu Anunnakiler dünyadan ayrılmaya karar verdiler ve yönetimi insan krallara devrettiler. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? İnsanlığın kökeni gerçekten yıldızlara mı dayanıyor? Mitoloji dediğimiz şey aslında unutulmuş bir tarihin, tanrı sandığımız üstün varlıklarla yaşadığımız etkileşimlerin üstü örtülmüş anıları mı? Sümer tabletleri, Sitchin'in yorumları ve dünya mitolojilerindeki sayısız paralellik kanıtlar mı, yoksa sadece zekice kurgulanmış teoriler mi? Bilimsel çevreler bu iddiaları reddetse de zihinlerdeki sorular ve şüpheler devam ediyor. Acaba bizler gerçekten de bir zamanlar dünyaya inen yıldız tanrılarının tasarladığı varlıklar mıyız? Geçmişimizin ne kadarı çağların perdesi ardında bizden saklanıyor? Bu derin ve sarsıcı konu hakkındaki düşüncelerinizi, teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Gerçeği arama yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Çağların perde arkasını takipte kalın, çünkü sorgulamaya ve keşfetmeye devam edeceğiz. Haftaya yeni bir gizemin peşinde görüşmek üzere, hoşça kalın,